Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütünün hayrına olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle şu an aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında neler oluyor dediğimizde Selçuk Sasa, yargı, serbest bırakma, yalnızlık ve kılıç ikilisi. Şimdi ciddi şekilde ikilemlerin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Bir karar verme aşamasındalar, bir yol seçme aşamasına girdikleri çok net. Yargı kartıyla beraber gerçek bir mahkeme sürecinin içerisinde olabilirler. Ya da burada ilahi adaletle ilgili bir süreçte olabilirler. Şimdi genel manada birazcık böyle enerjileri serbest bırakmış görünüyorlar. Yani iki tarafta birbirine karşı baskı yapmadı. Daha çok biraz böyle kendilerine döndükleri bir sürecin içerisinde olabilirler. İki taraf da çok yalnız. Burada fiziki olarak bir arada olsalar bile genel manada yalnızlık, ruhsal olarak yalnızlık hissi iki tarafında çok fazla. Net karar veremedikleri ama karar vermek zorunda olduklarının farkında oldukları bir süreçte var diyebiliriz aslında. Şimdi Selçuk Sasa'ya baktığımızda Selçuk Sasa biraz böyle sevgiliyi temsil eder diyebiliriz. Biraz ayrıntıcıdır. Böyle ayrıntılara takılan bir karakterdir. Bazen böyle entrika konusunda biraz iyi olabilir. Yani genel manada şöyle söyleyebiliriz. Birazcık böyle şu durumun içerisindeki herhangi bir kadın figürünün sıkıntı yarattığı bir süreçte olabilirler. Kuramadım cümleyi. Ama burada daha çok şeyi hissettim. Yani burada bir üçüncü kişinin dışında sanki bu ilişkinin içerisindeki kadın figürü, aklınızdaki kişi de olabilir, karşısındaki üçüncü kişi de olabilir. Bu kendi durumunuza göre alın. Birazcık böyle kurnaz enerjilerde, biraz böyle kendine göre olayları çevirmeye çalışan bir enerji de diyebilirim. Ayrıntıların içerisinde kendine yarar sağlayabileceği bir şeyler arıyor diyebiliriz. Genel manada toparlarsam eğer şu an aralarında ne oluyor? Bir karar verme aşamasındalar, ikilemdeler. Genel manada birbirlerinden uzak enerjideler. Daha çok böyle serbest bırakma enerjisiyle herkesin kendi alanına çekildiği bir sürecin içerisindeler diyebiliriz. Neden bu durumu yaşıyorlar? Bu durumun sebebi ne? Buna bakalım. Tılsım yedilisi, gizem, baykuş, erime, temizlenme ve arınma. Şimdi gizem kartıyla beraber artık burada aralarında yakın geçmişte özellikle tılsım yedilisiyle beraber böyle çok yavaş yavaş biriken bazı durumların olduğunu söyleyebiliriz. Bir açıdan böyle harekete geçirilmesi ve yani hareket enerjisinin istendiği artık netleştirilmesinin istenildiği bir süreçten geçmiş de olabilirler ama burada daha çok benim hissettiğim çok yavaş yavaş böyle biriken bazı durumların içerisinden geçmişler diyebiliriz. Şimdi erime kartı ile beraber yaşanılan sıkıntılı durumlar, aradaki o saklanan durumlar, işte yalanlar, dolanlar, arkadan çevrilen işlerin birikmesiyle beraber artık
Erime kartı normalde böyle evlilikten de bahsedebiliriz ama burada daha çok şey gibi duygusal bir erime sürecinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve artık bu alandan çıkılmak isteniyor açıkçası. Baykuş kartıyla beraber daha olgun, daha bilgili, daha bilgece hareketler içerisinde, hayatlar içerisinde olunmak istenen bir süreçteler ve artık buradaki o sırların, biriken o sorunlu sürecin hepsinin geride kalmasının istendiği, arınmanın istendiği bir süreçteler. Yani bir tane burada artık yani yeter artık hani bu kadar yalan dolanın içerisinde olmak istemiyorum. Burada olmak istiyorsan ol, olmak istemiyorsan netleştirelim dedikleri bir süreçten geçmiş olabilirler. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne, buna bakalım. Aslan adam, mutluluk, yeniden başlamak, kıyamet ve çapa. Şimdi açıkçası bu sürecin içerisinde şöyle söyleyebiliriz. Aklınızdaki kişi iki türlü söyleyeceğim açıkçası. Burada kendini çekip bir şeyleri değiştirip dönüştürmek istediği bir süreçte olabilir. Çapa kartıyla beraber şimdi bir evlilik olabilir, bir evlilikten bahsediyor olabiliriz ve bu evlilikle ilgili kendini geriye çekti. Genel manada mutlu muyuz, mutsuz muyuz bunu değerlendirdiği. Bir taraftan karşısındaki kişiye karşı işte yeniden yapabiliriz, yeniden başlayabiliriz gibi ümitler verirken diğer taraftan da kıyametin gelmesini beklediği, yeniden başlamayı kendi hayatını farklı şekilde devam etmek istediği bir süreçte olabilir. Böyle yansıtıyor olabilir ama karşınızdaki kişiye. Diğer şekilde şöyle söyleyebilirim. Şimdi buradan baktığımızda şimdi çözülemeyen sorunları çözmek istediği bir sürecin içerisinde olabilir. Çok ciddi bir kaostan çıkılmış olabilir ve bu kaosla beraber artık bunların geride bırakılmak istendi. Her ne olursa olsun mutluluğun çok da önemli olmadığı. Çünkü buradaki mutluluk sanki aile olmayı mutlu olarak görmek gibi de tanımlayabiliriz. Bunun kabulüne geçildiği bir sürecin içerisinde de olunabilir ve bu şekilde de artık yeniden başlama isteği içerisinde olunabilir. Buradaki üçüncü kişi durumu aile ise eğer, genellikle aileyi birazcık daha es geçiyor gibi oluyorum ama açıkçası bazen hiç aileyle ilgili bilgi akmıyor. Bazen de böyle aileyle ilgili bilgi akabiliyor. Bazen yorumlar arkadaşlar yazıyor. Yani affola diyorum. Çünkü burada o açılımda demek ki o aile alanına çok girmemek gerektiği için, orada bilgi akmadığı için aktarmıyorum ama bazen bu şekilde geliyor. Yani özellikle bir şey yapmadığımın, özellikle atlamadığımın aktarmak istediğim cümleyi kuramadım. Şimdi buradaki durum aile ise, üçüncü kişi durumu için biz bir aile için bakıyorsak eğer burayı, şimdi artık buradaki çözülemeyen sorunları çözmek istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Köklere önem veren biri olabilir aklınızdaki kişi ve burada artık o eski mutlu olunabilen bir süreç varsa bu sürece geri dönmek, yaşanan o kıyametli bitişler, sorunlu süreçlerden arınabilmek adına yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ve çözüm odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Ama aile dışında üçüncü bir kişi partner durumu varsa, şimdi aklınızdaki kişi aradaki sorunları çözüp tekrardan başlamak da istiyor olabilir. Farklı bir durum olarak da üçüncü kişiye böyle yaklaşarak aslında ona karşı cephe almasını istemediği için, karşı gelmesini istemediği için arkadan da farklı işler çevirerek aslında bitişi kendi adına kolaylaştırmaya çalışıyor diyebiliriz. Üçüncü kişinin amacına buna bakalım. Tılsım onlusu, özgürlük, kış, mesaj ve haç kartı. Şimdi açıkçası burada üçüncü kişinin amacına dediğimizde tılsım onlusuyla aile olmaktır, tamamlanmaktır, maddi manevi tamamlanma enerjisidir. Özgürlük ve mesaj kartıyla beraber. Açıkçası burada ciddi şekilde bakın şöyle söyleyebilirim. Üçüncü kişi burada şöyle bir ya şöyle aktarıyor olabilir. Yani mesela diyelim ki işte sen özgür olmak istiyorsan tamam hadi bakalım özgür ol. Ben sana izin veriyorum diyerek hani rest çekip karşı tarafa böyle bir blöf yapıyor olabilir.
Burada işte yaşanılan şeylerle ya da vicdan azabı çektirerek e, geri gelmesini istiyor olabilir. Böyle bir durum içerisinde olunabilir. Bunun yanı sıra şimdi mesaj kartıyla bir resmi bir durumun içerisinde olabilirler. Bu resmiyeti şöyle söyleyebilirim. İşte bir evlilik varsa boşanmayla ilgili bir adım atmak olabilir. Yani tamam bunlar yaşanıyorsa o zaman boşanalım denilen bir sürecin içerisinde olabilir ve bunu aslında yaparkenki amaç da karşısındaki kişiye o soğuk enerjileri hissettirerek tekrar geri dönmesine, tekrar işte ailenin değerini bil gibi bir bakış açısı içerisinde olabilir. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Kartları aldığımdan itibaren bir boşluk hissi fazlasıyla geldi. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bu kişi aslında çok da ne yapmak istediğini bilen bir enerjide değil diyebilirim. Ciddi bir boşluk var. Ruhsal olarak da belki bu zamana kadar hayatında böyle merkeze koyduğu biriydi aklınızdaki kişi ve bir anda o yok oldu. Bunu daha çok şey için söyleyebiliriz. Örneğin evlilik içerisinde olan kişiler için. Özellikle kadınlar evlendikten sonra eşlerini ya da aileyi, o çocukları vesaireyi böyle putlaştırma olayına giriyorlar ya. Bunun eğitimle onunla bunun hiçbir alakası yok. Orada kendini unutup daha çok aileye yönelmek ve uzun yıllarca kendini yok sayan insanlar olabiliyor maalesef. Burada sanki böyle bir durum var ve oradaki o boşluk hissi, yani bir anda her şeyden vazgeçtiği ve bütün emeğini harcadığı alanın aslında değmediğini ya da bomboş kaldığını gören bir enerji olabilir. Bazılarınız için tabii ki kolektif bir açılım hepinizle uyumlu olmayacaktır e, ama birazcık şey, açıkçası daha önceki açılımlarda biraz böyle üçüncü kişide biraz negatif bir hissiyat olurdu. Burada öyle bir his gelmedi. Yani bunu şey gibi söyleyebilirim. Yani art niyeti yapılan farklı bir durum yok. Evet, burada kurnazca bir şeyleri yapmaya çalışıyor olabilir ama burada yani negatife hizmet eden bir durum yok, öyle söyleyeyim. Şimdi böyle bir blöfün içerisinde olabilir. Yani işte o zaman tamam ayrılalım, boşanalım vesaire. Herkes özgürlüğünün sesini denildiği bir durumun içerisinde olunabilir. Ya da tamam ayrılalım, özgürlüğünün sesini herkes. İşte ben zaten bütün emeğimi size harcadım, sana harcadım. İşte ben zaten hastayım, bilmem neyim gibi gibi. Böyle karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişiyi kişiye karşı böyle sert ve net durmaya çalışan ama bunu yaparken de aslında geri döneceğini ya da geri dönmesini ümit eden bir enerjisi var diyebilirim. Burada genel amaç olarak baktığımızda aslında çok kırılmış biri de olabilir karşısında. Haç kartı ve kış kartı ciddi şekilde acı çekmekten bahseder bize. Burada birazcık böyle hayal kırıklığı yaşamış biri de olabilir. Duygusal olarak ortak enerjilerine öfke, geçit, asiranta, iyileştirme, şifa ve tılsım kraliçesi. Özellikle bir evlilik için bakıyorsak, üçüncü kişi durumu bir evlilikse eğer, anne olma ihtimali çok çok yüksek ya da işte anne baba olma ihtimalleri çok çok yüksek diyebilirim. Çocuk olma durumu çok yüksek. Açıkçası burada şefkat ve bağlılık enerjisi var. Tılsım kraliçesi güvendir, güvenilir beraberliklerden bahseder. Asiranta anne gibi şefkatli olmaktan, korumaktan, kollamaktan ve aslında biraz önce söylediğim gibi kişinin kendini unutup karşısındaki insana her şeyi akıtmasından bahseder. Burada birazcık ortak enerjileri güven devam ediyor diyebilirim. Şefkat ya da o koruyup kollama durumları ortak enerjide devam ediyor. Öfke var. İki tarafta da öfke var. Sanki burada bir taraf bana bunu neden yaptın derken diğer tarafta bunu sen istedin gibi bir enerji içerisinde olabilirler. Aile içinde de aktarırsak eğer farklı bir durum olarak, şimdi burada anne olabilir daha çok sorun yaşanan kişi. Çok fazla koruyup kollayan enerjilerde olabilir ama aklınızdaki kişi bu sevgiyi, enerjiyi, güveni çok fazla hissedememiş olabilir. Ya da çok güzel bir bağları olabilir ama bu bağın içerisinde aradaki bu sorunlarla beraber hayal kırıklığı ve öfkenin ortaya çıktığı bir süreç olabilir. Ama
Her ne olursa olsun, şimdi burada bir evlilik için bakıyorsak, beraberlik devam ediyorsa, çocuklar varsa öyle ya da böyle hiçbir şekilde kopulamayacağının düşüncesi var diyebilirim. Böyle bir durum yok, çocuk yok vesaire, evlilik değil diyorsanız da karşısındaki kişiyle, üçüncü kişiyle, aklınızdaki kişinin arasında güven bağının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada artık hani şey gibi, ya ayrılsak da bu enerjiyi biz farklı şekilde dönüştürelim. İşte iyi arkadaş olalım, iyi dost olalım gibi bir bakış açısı var. Burada kötü bir enerji almadım. Ortak enerjilerinde de. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi aşamada? Buna bakalım. Bulutlar, adam, aldatma, şefkat ve değnek dokuzusu. Yani ortak enerjide aldatma enerjisi. Burada dediğim gibi ya bakın, aldatma dediğimizde illa işte partnerle ilgili bir şey olmasına ya da fiziki bir şey olmasına gerek yok. Söylenen bir yalan, söylenmeyen bir durum ya da farklı aktarılan bir durumun ortaya çıkması da olabilir. Güvensizliğin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim aranızda. En azından şu anki enerjide böyle. Net adımlar atılması isteniyor olabilir ama bunu çok yapabilecek bir enerji yok gibi. En azından şu an için karşınızda ortak enerjide. Şimdi değnek dokuzusu korkudur, duvar örmektir, yorgun düşmektir. Bunların aslında hepsi var diyebiliriz. Ama daha çok da duvar örme enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Önünü görememe durumu çok fazla ve artık burada görmek istiyorsunuz önünüzü. Özellikle bu sizin enerjiniz diyebilirim. Karşı taraf biraz daha bu enerjiyi tolere edebiliyor ama sizin artık net bir şeyler görmek istediğinizi söyleyebilirim ve yani aklınızdaki kişinin genel manada en çok ihtiyaç duyduğu şey şefkat olabilir. Şefkat eksikliği olabilir ve bunu alabilmek adına herkesten bunu talep ediyor olabilir, öyle söyleyeyim. Yakın gelecekte üçüncü kişi durumu ne olacak? Denge, büyücü, gurur, ego, ebediyet ve yıldızlar kartı. Yıldızlar bize karmalardan da bahseder. Ama burada daha çok karma gibi değil de hem kadersel hem de böyle parlama enerjisi diyebiliriz burayı. Şimdi şöyle söyleyeceğim öncelikle. Aralarındaki enerji ne olacak? Değişip dönüştürme enerjileri çok yüksek. Büyücü kartı her şeyi yapabilme gücünden bahseder. İstemsiz bir çekim duymaktan bahseder. Şimdi bu noktada uzun yıllardır beraber olabilirler ya da aralarında böyle bir bağ olabilir. Dengeye gelmeye çalıştıkları bir sürecin içerisinde olacaklar açıkçası. Biraz da böyle gurur, ego yaptıkları bir sürecin içerisinde olabilirler ama daha çok dengeye gelmeye çalıştıkları bir süreçte olacaklar. Burayı şöyle düşünebilirsiniz. Büyücü kartıyla beraber burayı gerçek manada bir büyü gibi almadım açıkçası. Hiç öyle hissettirmedim. Büyücü kart der ki ben yapabilirim. Ben her şeyi yapabilirim. Şimdi burada birbirlerine karşı ben yaparım enerjisiyle çatışacak olabilirler. Birazcık bu açıdan ego yapacak olabilirler birbirleriyle. Ben yaparım, ben ederim durumlarıyla ilgili. Ama genel manada aralarında güçlü bir bağ var. Bu belki geçmiş yaşamlardan gelen bir bağ bile olabilir. Bunu yerle bir etmek istemiyorlar. Köklerle alakalı bir şey olabilir. Yani aile için bakıyorsak zaten çok net, zaten köklerle ilgili. Ama ailenin dışındaki durumlar, partner durumları için dinliyorsanız evlilerse zaten kök halindeler. Bu durumdan kaynaklı çok da kopmak istemedikleri bir süreçte olacaklar. Ama aile değillerse eğer, burada biraz yine köklerle alakalı ve geçmiş yaşamlarla alakalı olabilir. Geçmişle alakalı bazı şeyler olabilir. Biraz gurur ve ego yaptıkları bir sürecin içerisinde olacaklar. Burayı şöyle de söyleyebilirim. Bazı insanlar ayrılığı ya da bitişleri statüsel olarak da kayıp olarak görebilirler. Burada o kaybı yaşamamak adına ya da aralarında maddi olarak da bir bağ varsa bu sıkıntıyı yaşamamak adına biraz böyle gurur yaptıkları için dengeye gelmeye çalıştıkları ve orta noktada buluşmaya çalıştıkları bir sürecin içerisinde olabilirler. Şimdi genel manada açılıma bakarsak daha önceki açılımlardan daha farklı geldi. Enerjiler yavaş yavaş değişmeye başlamış diyebiliriz. Tabii ki kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama bir karar aşamasında olduklarını söyleyebiliriz. Bazı sırların ortaya çıkmasıyla beraber, birikimle beraber artık bir karar verilmesi gerektiği düşünülüyor. İki tarafın aslında birbirine karşı negatif bir enerjisini hissetmedim. Ancak burada evet blöflerin yapıldığı, işte geri
dönülmesi ya da şifalanabilmesi adına bazı kurnazlıklar yapıldığını söyleyebiliriz ama bu çok negatif anlamda diyemem. Aralarında ister aile olsun, ister partner durumu için olsun, güven bağının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bir süre, yani uzun süredir beraber olabilirler ya da zorlu süreçleri beraber atlatmış olabilirler. Burada birazcık güven duygusu hakim diyebiliriz. Daha çok böyle yorucu enerjilerin sizin tarafınızda olduğunu söyleyebilirim. Yani sizin arasındaki enerji içerisinde diyebiliriz. Burada birazcık duvar örme, duyguları saklama, önünü görememekten kaynaklı kaygıların yüksek olduğu bir süreçte olduğumuz görünüyor. Yakın gelecekte de biraz daha bu süreç devam edecek gibi, dengeye gelmeye çalıştıkları bir sürecin içerisinde olacaklar. Aslında kendi aralarında da çok böyle şey olmasa da soğuk bir savaşın içerisindeler diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.